Herkese merhaba. Ebru'nun Orkide Denizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine tüm orkide severleri içini kıpır kıpır edecek güzel görüntülerle dolu bir içeriğe başlamış bulunmaktayım. Öncelikle hepinizi selamlıyorum. Harika bir bilgiden bahsedeceğim yine sizler için. Görmüş olduğunuz bu güzelliklerimin yine bugün bir bakım günü. Bir bakım günündeyiz ve ben sizlere kendi bitkilerimde uyguladığım bir yöntemi bahsetmek istiyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yaparak beni desteklemeyi unutmayın. Çok sevinirim. Beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi bu kızlarımın bugün sulama günü ve ayda bir kez hemen hemen neredeyse tüm bitkilerimde uyguladığım ve bunu daha önce de duymuş olabileceğiniz bir metodu bir de benim yorumumla dinlemenizi istiyorum şu anda. Ben hemen uygulamaya geçiyorum. Bu kızlarıma bakmaya doyamıyorum yalnız, bakar mısınız? Yani ben de bayılıyorum. Şu dudak yapısına bakar mısınız? Şimdi bugün sizinle birlikte yapmak istediğim uygulama, bugün kızlarımın bakım gününde bu uygulamayı sizinle birlikte yapmak istedim. Şimdi tüm çiçekli ve çiçeksiz bitkilerimize sulama suyunda ben maden suyu kullanacağım. Ve bunu nasıl uyguladığımızı, nasıl hızlı ve kolay bir şekilde, doğru bir şekilde kullandığımızda nasıl daha çabuk hızlı sonuç alırız, bu detayları bir de benim yorumumla dinlemenizi isteyeceğim sizden. Şimdi öncelikle bu maden suyundan bahsetmek istiyorum. Orkidelerimizi bununla suladığımızda ne gibi destek sağlayacaktır? Şimdi arkadaşlar öncelikle bu maden suyu içerisinde bulunan doğru mineraller kök gelişimini direkt doğrudan kök gelişimini destekleyecek. Bunu sade su ile sulandırarak orkidelerimizi çiçekli çiçeksiz fark etmez. Yalnız doğru oranlarda ve doğru şekilde iyi havalandırarak gövdeye getirmemek şartıyla normal sulamada olduğu gibi bitkilerimizi bu şekilde sulama yapabiliriz. Sineklenme ya da buna benzer herhangi bir sorun asla olmuyor. Bu benim yıllardır kullandığım bir uygulama. Gönül rahatlığıyla bunu deneyebilirsiniz. Ayda bir defa bitkilerinizi bir gece öncesinden kapağı açık, havası kaçmış. Şöyle bakın suya eklediğimizde cosur cosur şöyle baloncuklar olmamalı. Kapağını açıp asidi gidene kadar bekliyoruz. Ancak bu şekilde uygulayabiliriz arkadaşlar. Ayda bir kez bunu orkidelerimize veriyoruz. Ve köklerdeki gelişmeyi gelin görün nasıl değişiklik olduğunu hemen fark edebilirsiniz. Şimdi yaprakların çok daha canlı ve parlak olmasını da sağlıyor ve doğrudan öncelikli olarak önce kök gelişiminde çok büyük rol oynamakta. Şimdi maden suyu içerisinde mineral diyoruz. Tabii ki bu minerallerin hangi mineraller olduğunu da bilmek isteriz değil mi? Şimdi ben hem anlatıp hem de sizlere bitkilerimi birlikte sulamak istiyorum. Şöyle bir sulama kabım var benim. Cam, şeffaf. Sizin de hem kökleri hem bitkiyi daha iyi görmeniz için cam olarak seçiyorum ben bunu. Şöyle yarı oranda normal dinlenmiş suyumu ilave ediyorum. Bunu çiçeklerinizin sayısına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bir şişe maden suyu için neredeyse 1 litre gibi bu şekilde hazırlıyorum. Bakın dikkat ederseniz baloncuklar oluşmuyor. Yani çünkü gazı kaçmış olması çok önemli. Kesinlikle direkt doğrudan köklere bu uygulamayı asla yapmıyoruz. Yarar yapalım derken zarar yapmış oluruz. Şimdi sizlere şöyle elimde bulunan sulama vakti gelen bir bitkimle başlamak istiyorum. Beyaz biglip. Şu an bakın kökleri ve kendisi gayet aktif ve çalışkan durumda. Şu şekilde hem aynı zamanda sulama yöntemimi de sizle paylaşmış olurum. Bakın bitkim o kadar çalışkan ki şu an şuradan yeni bir çiçek dalı da vermek üzere. Birazcık havalar serinlediğinde zaten çiçekli olanlar bile şu an çiçek dalı vermeye teşvik olacaklar. Şu şekilde ben daldırma yöntemiyle yapıyorum.
Bakın bunu da sizinle birlikte görmenizi istiyorum. Zaten bakın sağlıklı, sağlam bitkiyi şöyle şu şekilde tutup kaldırabilirsiniz. Çünkü kökler tamamen saksı içini sarmıştır ve bitkim sağlıklıdır. Sağlam ve sıkı köklere sahiptir. Dolayısıyla oradaki sıkışıklıkta bizim desteklemiş olduğumuz mineraller ve vitaminler orada sıkışarak yaprak ve çiçek dalı olarak bitkimiz bize bunun karşılığını verir. Bakın şöyle daldırıp çıkartıyorum maden suyu ile. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemim yine bakın aynı zamanda çiçeğin köklerini de birlikte şöyle bir incelemiş oluyorum sizinle. Bakar mısınız? Hemen şu kızımın şöyle suyunu süzdürdüm. Kenara alıyorum. Yine hazırlamış olduğum suyumu yine aynı şekilde şöyle yine sizinle birlikte incelemekte olduğum bitkim. Şöyle sizde çok fazla tomurcuk ve dal uçlarını çok fazla elle dokunmamanızı tavsiye ederim. Şöyle kökleri harika ve muazzam görünüyor. Sursong isimli kızım ve çok da güçlü bir dalı var. Birinci yöntem daldırarak, ikinci yöntemim ise çok basit. Bunu kahvenizi içerken bile şöyle suyumuzu hazırladıktan sonra saksı içerisine şöyle 2 yemek kaşığı çiçekli ve çiçeksiz tüm bitkilerinize bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Maden suyu inanılmaz faydalı bir mineral deposu. Bitkilerimiz için bunu normal salon bitkilerinize de kullanabilirsiniz. Sineklenme konusuna gelecek olursak asla sineklenme yapmaz. Sineklenmenin sebebi birincisi ortamın yeterince havalandırılmaması. İkincisi bitki köklerinin çok fazla ıslak ve nem içinde olması. Bu maden suyu ile sulama değil, bunu normal çeşme suyu ile sulasanız da eğer gereğinden fazla saksı içi kökleri saksımız nemli ise yani yine o sineklenme olacaktır. Toprağımız kurumadan ikinci bir sulamayı asla yapmamalıyız arkadaşlar. Yani sineklenmenin sebebi budur. Gönül rahatlığıyla göstermiş olduğum uygulamaları bitkilerinize hiç korkmadan uygulayabilirsiniz. Bakın çok da sağlıklı görünmüyor mu? Siz de bir bakın. Ne kadar güçlü ve koyu yeşil yapraklara sahip. Ben bugün tüm bitkilerime şu an bugün bakım günü olarak ayırdım ve bu uygulamayı maden suyu ile suluyorum. Yani en doğrusu görüntülü ve detaylı bir şekilde anlatımını tabii ki her zamanki gibi Ebru'nun Denizi kanalından ulaşabilirsiniz. Buraya kadar benimle beraberseniz, beni dinliyor ve izliyorsanız, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu ikinci yöntemdi. Kaşık ile 2 yemek kaşığı. Üçüncü bir yöntemim ise yine hazırlamış olduğum bir şişe maden suyum, yaklaşık 200-250 milim kadar ediyor. Bir püskürtme şişesine bir gece öncesinden bekletip gazı kaçmış ve suyla seyreltmiş olduğum maden suyunu püskürtme şişeme alarak şöyle gövdeye getirmemek şartı ile gövdenin üzerinden toprağımızın üzerine sıkıyoruz. 2-3 fıs bunun için de yeterli olacaktır. Köklerin hızlıca köklenip hızlıca geliştiğini bu uygulamadan sonra takip ederek lütfen gelişmeleri bana yorum kısmından yazmanızı istiyorum. Ben şu an balkonda olan bitkilerime bunu uyguluyorum sadece. Bu 3 farklı metot ile bitkilerimizi maden suyu ile sulayabiliriz. Bunu ayda bir kez yaparak bunu dönüşümlü olarak bir sonraki uygulamada da yine
daha faydalı bir besin takviyesiyle bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç çekinmeden gönül rahatlığıyla bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bir bitkimden daha bahsetmek istiyorum size. Bunu Instagram hesabımı takip edenler hatırlayacaklardır bu bitkiyi. Şimdi buna da bir detaylı bir bilgi videosu hazırlamak istiyorum aslında ama şimdi şu bitkiyi birlikte sizinle incelemek istiyorum. Bakın. Bunu diğer bitkilerimden ayrı tutuyorum. Sizler de evinize yeni bir bitki ya da hediye gelen bitkilerinizi her ihtimale karşı karantinada tutarak diğer bitkilerinizle yan yana getirmezseniz herhangi bir hastalık, bulaşıcı bir tripstir, zararlı böcek bulaşmasını önlemiş olursunuz. Ben bunu diğer çiçeklerimden biraz ayrı tutuyorum. Yaklaşık bir haftadır benim elimde. Ben bu bitkiyi çöp konteynerinin yanında buldum arkadaşlar. Ama kıyamadım. Almadan geçemedim. Kökleri gayet güzel. Bakın en çok da şu dalına vuruldum. Bakar mısınız? Nasıl güçlü bir dalı var. Hatta şu kurumuş dalından bile bir tomurcuk yan dal çıkartmaya çalışmış ama dal kurumaya başladığı için ben şu an hiçbir müdahale yapmadım. Bakın şu eski bir dalı var. Ona da hiç dokunmuyorum. Belki boğumlardan aktifleşebilir diye. Bir hava kökü var ki gelin görün ne kadar ben güçlüyüm mesajı veriyor. Şu dışa sarkmış hava köklerine bakın. Yani ben bu tip orkidelerin birer mucize olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum. Şu dalının kalınlığına bakar mısınız? Ortada bir gövde neredeyse yok. Yapraklar muhtemelen güneş yanığı görmüş. Yeni bir yaprak pırıl pırıl yeni yaprağa çıkmış ve bunu sahibi bitkiyi öldüğünü düşünerek ya da hastalık kaptığını düşünerek maalesef ki bir çöp konteynerinin yanına bırakmış. Bakın saksı alttaki kökleri nedeniyle durmuyor bile. Düz durmuyor bile zeminde. Bakın. Alttan da bir sürü hava kökü vermiş. Şu an bu bitkimin hiç ben keyfini bozmayacağım. İkinci baharını hazır yaşıyor iken strese tekrar sokmanın da bir manası yok. Ben bakımlarını bu şekilde devam ediyorum. Bakın kökleri dolu, içleri boş değil. Son derece sağlıklı. Yani neredeyse full kök. Şimdi bu bitkimi de yine son olarak en sona bıraktım bunu. Şöyle maden suyu hazırlamış olduğum şu kabımın içerisinde suluyorum. Yavaş yavaş emilimini sağlamasını bekleyelim. Bunu diğer tüm sulamalarınızda da aynı şekilde böyle bir bekleme süresi ayarlayın arkadaşlar. Hemen daldırıp çıkartmayın. Şu köklerin bir koyu yeşile dönmesini en azından beklemeliyiz ki emin olalım. Yani yeteri kadar suya ihtiyacını karşıladığından. Bakınız. Kökleri güçlenecek ve bolca hak ettiği ama bulamadığı bu bakım besin takviyelerini inşallah bitkimiz benim sayemde birkaç haftaya kendini yeniden toparlayacaktır. Bu bitkimi de incelemiş olduk. Şimdilik hiçbir şey yapmayacağım gövdesine. Sadece şu kuru dallarını belki temizleyebilirim. Şu kurumuş dallarını. O da gövdeden yeni kökler belki çıkartır diye onlara yer açmak adına belki buraları temizlerim. Ama onun dışında saksı değişimi asla yapmıyorum. Bakın siz olsanız ne yapardınız? Mesela yorum kısmında bunu bana yazınız. Bunu paylaşabilirim birbirimizle. Ben saksı toprak değişimi yapmayacağım. Mesela siz olsanız ne yapardınız? Toprak değişimi yapar mıydınız? Ya da saksı değişimi hemen eve geldiğiniz gibi yapar mıydınız? Uygun bir saksıya ya da toprağa. Ben yapmayacağım çünkü doğru olan bu. Bitkimi strese sokmayacağım. Bitki zaten streste şu anda yeni çiçek yaprakları vermesini teşvik edeceğim. Bolca besin takviyesi. Bunu genelde evde yaptığım, hazırladığım kürlerle yapmayı planlıyorum. Ve gelişmeleri de yaptığım uygulamaları da sizlerle sık sık paylaşmayı planlıyorum. Siz de tabii ki bu bildirimlerden haberdar olabilmeniz için
ne olmanız gerekiyor? Kanalıma abone olup takipte olmanız gerekiyor ve bildirim zilini açmalısınız arkadaşlar. Bu şekilde beni dinlediğiniz için, beni buraya kadar benimle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bitkilerimi sulamaya devam edeceğim. Çünkü içeride olanları da şu an sulamalıyım. Şu kızımı da muhakkak yine bir karışım hazırlayacağım şu anda. Az önce şu bitkimde kullandığım suyla yapmıyorum. Zaten yetmeyecektir bu hazırlamış olduğum su. Ben videoda olduğu için böyle bir az miktarda hazırladım. Sizler daha detaylı göstermek için. Tüm bitkilerimi şu an maden suyu ile hazırlamış olduğum suyla bugün bakımlarını yapacağım. Bu bitkimin de bakar mısınız? Tomurcuğu hızlı büyümekte. Bakın. Bunu da ilk fırsatta hemen saksı ve toprak değişimini alacağım. Böyle çünkü gövde kaz boynu gibi uzadı ve bitkime yardımcı olmak istiyorum. Tomurcuklarını açıp bitkim dinlenme dönemine geçtiği anda ilk fırsatta hemen bitkimi de saksı ve toprak değişimini yapacağım. Şimdi ben kızlarımı sulama işlemine devam etmek istiyorum. Siz de kanalımda görmek istediğiniz, izlemek istediğiniz, merak ettiğiniz konular hakkında bana öneri ve tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Tek tek hepsini yorumlarınızın okuyorum ve sizleri önemsiyorum. Yeni bir orkide bakım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tek derdimiz orkidelerimiz olsun. Sevgiyle kalın. Orkidelerimizin hızlıca kök ve yapraklarının hızlıca gelişip parlak canlı yapraklara sahip olmasını istiyor isek maden suyu ile bir kür hazırlayıp bitkilerimizi bu şekilde sulamalarını mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Bunu diğer hazırlamış olduğumuz ev kürlerimizde de 2 yemek kaşığı kadar hazırlayıp bitkilerimize hepsini ayrı ayrı uygulayabiliriz. Genellikle çiçekli orkidelerime ben orkide besini kullanmıyorum ama evde hazırlamış olduğum kürlerde hiçbir sıkıntı yok. Dilediğinizce doğru aralıklarla hazırlamış olduğunuz evdeki besin kürlerimizde bitkilerimizi sulama işlemini yapabiliriz. Çok çabucak hızlı kök ve yapraklarının canlandığını bunu gözlemleyebilirsiniz. Bu da Ebru'nun denizi garantisi olsun. Bakınız. Orkidelerimizin bulunduğu ortamı sıkça ve bolca havalandıralım lütfen. Bu da çok önemli. Sineklenme konusunda havasız ortamda her türlü bitki sineklenme olur arkadaşlar. Orkide bitkisi özellikle çok neme bağlı, kökleri neme ihtiyaç duyan bir bitki olduğu için özellikle orkide konusunda bulunduğu ortamı da dikkatli bir şekilde havalandırmakta fayda var. Çünkü bir hava sirkülasyonu olmalı. Aydınlık bir yere konumlandırmayı da unutmuyoruz zaten. Bunu söylememe gerek yok artık bence.